Tıkınırcasına yeme bozukluğu. Tıkınırcasına yeme bozukluğu, bir insanın normalde yiyebileceğinden çok daha fazla miktarda yiyeceği kısa bir süre içinde tüketmesi, yemek yeme davranışını kontrol edememesi ve bu durumun düzenli olarak tekrar etmesi şeklinde tanımlanan bir yeme bozukluğudur. Amnezi. Amnezi, çoğunlukla travma veya psikolojik sıkıntı ile tetiklenen kısmi veya tam hafıza kaybı anlamına gelir. Bruksizm. Genellikle uyku sırasında meydana gelen diş sorunlarına ve çene ağrısına yol açan diş gıcırdatma veya sıkmadır. Disosyatif füg. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Kişinin geçmişini ve adı veya ailesi gibi önemli kimlik bilgilerini unutup evinden ya da alıştığı ortamdan ayrılmasıdır. Çoğunlukla saatler veya günler sürer. Paylaşılan psikotik bozukluk. Paylaşılan psikotik bozukluk, bir sanrının yakın ilişki içindeki iki veya daha fazla insan tarafından paylaşılması şeklindeki zihinsel bir bozukluktur. Dismorfofobi. Dismorfofobi, bireyin kendi bedeninde gerçekte var olmayan ya da normal olmasına rağmen abartılı olarak algıladığı kusurlara aşırı derecede takıntılı olması durumudur. Akut stres bozukluğu. Bir kişide ağır bir travma veya stres yaratıcı olay sonrası genellikle kısa sürede ortaya çıkan ancak etkilerinin yoğun olarak yaşandığı bir psikolojik rahatsızlıktır. Pika, toprak, kağıt, boya gibi besin olarak kabul edilmeyen maddelerin devamlı ve ısrarlı bir şekilde yenilmesi alışkanlığıdır. Halk arasında daha çok toprak yeme alışkanlığı olarak bilinir ve en sık çocuklarda görülen rahatsızlıktır. Uyum bozukluğu. Bir kişinin çevresel veya yaşamsal streslere verdiği aşırı tepkilerin sonucunda ortaya çıkan psikolojik durumdur. İstifa, boşanma, aldatılma, işten kovulma gibi günlük hayatta stres yaratabilecek durumlarda ortaya çıkabilir. Sanrılı bozukluk. Akla uygun, saçma olmayan, günlük hayatta gerçekleşmesi mümkün olan, takip edilme, aldatılma, düşmanları olma, bir hastalığı olma gibi sanrıların görüldüğü ruhsal bir bozukluktur. Agorafobi. Kişinin kendi güvenli alanı dışındaki ortamlara karşı aşırı endişe, korku, rahatsızlık ve utanç gibi duygular geliştirmesine neden olan bir kaygı bozukluğu türüdür. Enkoprezis. Enkoprezis, 4 yaşından büyük bir kişinin düzenli ve kontrolsüz olarak kakasını tutamaması durumudur. Tanı konulabilmesi için dışkı kaçırmanın fizyolojik bir nedeninin olmaması gerekir. Eksibisyonizm. Teşhircilik olarak da bilinen eksibisyonizm, kişinin cinsel organlarını başkalarına, özellikle de yabancılara göstermekten zevk alması durumudur. Antisosyal kişilik bozukluğu. Sosyopati olarak da bilinir. Hoş olmayan davranışlarda bulunulması, kurallara ve kanunlara uyulmaması, verilen cezalardan hiçbir zaman ders alınmaması gibi davranışları içerir. Kleptomani. Kişinin gerçekten ihtiyaç duymadığı ve genellikle çok az değeri olan eşyaları çalma dürtüsü geliştirmesi ve bu dürtülere tekrar direnememesi ile karakterize edilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Nörogelişimsel bir bozukluktur. Hiperaktif hareketler, dikkat dağınıklığı, odaklanamama, konsantrasyon bozukluğu ve dürtüsel davranışlar ortaya çıkaran bir durumdur. Dermatillomani. Deri yolma bozukluğu olarak bilinir. Kişinin cilt üzerindeki kusurları, lekeleri veya sivilceleri kaşıma, tırnaklama veya yolma eğiliminde olduğu obsesif kompulsif bir bozukluktur. Otizm. Otizm ilk 3 yaş içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu süren, özellikle sosyal ilişkiler kurma ve sürdürmede zorluklara neden olan gelişimsel bozukluktur. Sözel ve göz teması kurma ve jest mimik kullanımı gibi sözsüz iletişimde zorluk yaşanmasıyla karakterizedir. Çekingen kişilik bozukluğu, yetersiz hissetme, sosyal etkileşimden kaçınma, aşırı utangaçlık, eleştiriye karşı fazlasıyla hassas olma ve reddedilme korkusuyla karakterize bir kişilik bozukluğudur. Bibliomani. Genellikle hayatın diğer yönlerine zarar verecek şekilde kitap toplamaya ve sahip olmaya yönelik obsesif kompulsif bir bozukluktur. Anoreksiya. Anoreksiya, vücut ağırlığının anormal derece düşmesine rağmen bireyin kendini fazla kilolu hissetmesi ve bu nedenle yeme bozukluğu yaşaması durumu olarak tanımlanıyor. Bipolar bozukluk, 2 farklı hastalık dönemiyle karakterize iki uçlu bir ruhsal bozukluktur ve manik depresif ismiyle de bilinir. Kişinin duygu durumu coşkunluk veya taşkınlık olarak adlandırılan manik dönem ile çökkünlük olarak tanımlanan depresif dönem arasında iki uçta değişkenlik gösterir. Borderline kişilik bozukluğu, uzun süreli dengesiz ikili ilişkiler, bozuk bir öz farkındalık ve şiddetli duygusal tepkiler tarafından karakterize olunan bir çeşit kişilik bozukluğudur. Kısa süreli psikotik bozukluk. Bir ayı geçmeyen ancak bir günden de az olmayan sanrı, varsanı, dezorganize konuşma ve davranış gibi psikotik belirtilerin varlığıdır. Birincil hipersomni. Açık bir neden olmaksızın gündüz aşırı uykululuk halini içerir. Uzun süreli ve dinlendirici olmayan uykuya yol açar. Bulimya. Tekrarlayan aşırı yeme ataklarını ve ardından kilo alımını önlemek için kusma, oruç tutma veya aşırı egzersiz gibi telafi edici davranışları içerir.
Davranış bozukluğu, saldırganlık, başkalarına zarar verme veya aldatma gibi toplumsal normları ve başkalarının haklarını ihlal eden kalıcı davranış kalıplarıyla karakterize edilen bir çocukluk veya ergenlik bozukluğudur. Konversiyon bozukluğu, çeşitli ruhsal sıkıntıların felç, körlük, konuşamama gibi bedensel sorunlara dönüşmesi anlamına gelir. Bağımlı kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu olan bireyler başka insanların bakımına muhtaç, başka insanlara bağlı ve kendine güvenleri olmayan en önemsiz kararları dahi başkalarından yardım almadan veremeyen bireylerdir. Genel adaptasyon sendromu, vücudun strese verdiği tepkiyi ifade eder ve alarm, direnç ve tükenme olmak üzere 3 aşamadan oluşur. Depresif kişilik bozukluğu, bireylerin sıklıkla üzgün, yalnız, yetersiz ve suçlu hissettikleri bir durumdur. Yoğun boşluk ve yetersizlik duyguları yaşayarak kayıp veya reddedilmeye güçlü bir şekilde tepki verirler. Disosyatif kişilik bozukluğu, çoklu kişilik bozukluğu olarak da isimlendirilen disosyatif kişilik bozukluğu, kişinin birden fazla benliğinin olduğuna inanması ve bu kişilikler arasında bilinç değişimleri yaşamasına neden olan psikolojik bir hastalıktır. İfade edici dil bozukluğu, dili kullanma becerisini etkileyen ve ömür boyu süren bir durumdur. Bu dil bozukluğuna sahip kişiler başkalarının ne dediğini anlar ancak konuştuklarında kendi fikirlerini ifade etmekte zorlanırlar. Cinsiyet kimliği bozukluğu, günümüzde cinsiyet disforisi olarak bilinir. Kişinin biyolojik cinsiyetiyle cinsiyet kimliği arasında uyumsuzluk yaşaması, bedeninden hoşnut olmaması, karşı cinsin beden özelliklerine sahip olmaya yoğun arzu duyması ve kendisine karşı cins gibi davranılma isteğini belirtmesi durumudur. Depersonalizasyon, kişinin kendisinden kopuk hissetmesi olarak tanımlanır. Bireyler kendi düşüncelerinin veya bedenlerinin dışarıdan bir gözlemcisi gibi hissettiklerini ve sıklıkla düşünceleri veya eylemleri üzerinde kontrol kaybı hissettiğini bildirirler. Down sendromu, bir kişinin 21. kromozom adı verilen bir kromozomun fazladan bir kopyasına sahip olduğu genetik bir bozukluktur. Bu ekstra kromozom birçok sağlık sorununa neden olur. Disleksi, doğru ve akıcı bir şekilde okuma ve yazma güçlüğüdür. Enürezis, yatak ıslatma olarak da adlandırılan enürezis, gece ya da gündüz yatağına ya da giysilerine istemli ya da irade dışı olarak tekrarlayan idrar kaçırması olarak tanımlanır. Erotomani, erotomani, hastanın başka bir kişinin kendisine karşı romantik duygular beslediğine dair asılsız ve saplantılı bir inanca sahip olduğu bir tür sanrısal bozukluktur. Yaygın anksiyete bozukluğu, bireylerin bilinen bir sebep yokken devamlı olarak endişeli olması, kötü şeylerin başına geleceği beklentisi içerisinde olması ve her olayın en kötü yönünü görerek kaygılanmasıdır. Histriyonik kişilik bozukluğu, histriyonik kişilik bozukluğu dikkat çekme davranışı, aşırı duygusallık ve onaylanma ihtiyacı ile karakterize edilir. Hipokondriyazis, hastalığı olarak da bilinen hipokondriyazis, önemli bir hastalığa sahip olmamasına rağmen kişinin hastalığa yakalanma konusunda aşırı kaygı duyması durumudur. Onikofaji, onikofaji yani tırnak yeme hastalığı genellikle doku hasarına ve enfeksiyona yol açan kompulsif tırnak yeme alışkanlığıdır. Uyurgezerlik, uyku sırasında kişinin bilinçli olmadan yürümesi veya diğer aktivitelerde bulunması durumudur. Genellikle hafif veya orta düzeyde olmasına rağmen bazen ciddi tehlikelere yol açabilir. Matematik bozukluğu, bir diğer adı diskalüli olan matematik bozukluğu, yeterli zeka ve eğitim olanaklarına rağmen matematiksel becerileri öğrenme ve gerçekleştirmede yaşanan zorluklarla karakterize edilir. Kabus bozukluğu, önemli ölçüde sıkıntıya veya günlük işlevsellikte bozulmaya neden olan tekrarlayan kabusları içerir. İnsomnia, uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıran ya da çok erken uyanmaya ve yeniden uykuya dönememeye neden olan yaygın bir uyku bozukluğudur. Trikotillomani, halk arasında saç yolma hastalığı olarak bilinen trikotillomani, kişinin stres veya kaygıyla başa çıkma şekli olarak dürtüsel bir şekilde kendi saçını, kaşını veya kirpiğini yolması ile sonuçlanan akıl sağlığı bozukluğudur. Şizofreni, şizofreni, hastaların gerçek ile gerçek dışı olan olguları birbirinden ayırt edememesine yol açan ve günlük yaşamda bozulmaya yol açan ciddi bir zihinsel bozukluktur. Sosyal anksiyete bozukluğu, bireylerin başkalarıyla etkileşime girerken korku ve endişe yaşadığı bir ruhsal bozukluktur. Ruminasyon sendromu, İnsanların mideden sindirilmemiş veya kısmen sindirilmiş yiyeceklerin istemsiz olarak ağza gelmesiyle yeniden çiğnedikleri ve yuttukları veya tükürdükleri bir durumdur. Munchausen sendromu, literatürde yapay bozukluk olarak da adlandırılır. Kişinin çoğunlukla ilgi çekmek için hasta olmamasına rağmen kendisini hasta gibi göstermesi durumudur. Benzer videolar yapmaya devam edeceğim. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın.